Herkese merhaba. Bugün size çok kolay, çok zevkle örülen delikli bir model seçtim. Süveterlere çok yakışıyor ancak hemen hemen her projeye uygun bir örgü modeli. Bunu ben 27 ilmekle başladım ama lastiği bir ters bir düz olarak başladım. Tabii ki sizler istediğiniz lastikle başlayabilirsiniz. Çok şık, çok zevkle örülen bir model. Çeviriyorum. Arkası da böyle tertemiz, düzgün, yumuşacık, her türlü modellere, her türlü giysilerde örülebilecek bir model. Şimdi birlikte örmeye başlayalım. Bu parçayı da 27 ilmek başladım. 2 sıra haroşa ördüm. Bir sıra düz gittim. Şimdi başlayalım. Buranın başlangıcı çok önemli. İlk ilmeğimizi, kenar ilmeğimizi alıyoruz. Örmeden alıyoruz. İkincisini örüyoruz. Şişin üzerine bir ilmek alıyoruz. 3 tane ilmek örüyoruz. Düz örgü yapıyoruz. 2 ve 3. Gördüğünüz gibi. Ördüğümüz başta ilk ilmeğimizi 2 ilmekle birlikte içinden geçiriyoruz. Tekrar üzerine alıyoruz şişimizin. Sol şişimizin üstündeki 3 ilmeği tekrar düz örgü yapıyoruz. Bu üzerine aldığımız ilmeğin hemen yanındaki ilmeğinin içinden bu 2 ilmeğimizi geçiriyoruz. Tekrar üzerine alıyoruz. Tekrar 1, 2 ve 3 düz örgü yapıyoruz. Görüyorsunuz, üzerine attığımızın yanında 1, 2, 3 ilmek ördük ve üzerine attığımız ilmeğin yanındaki ilmeği alıyoruz. O 2 ilmeği şişimizin ile birlikte geçiriyoruz. Tekrar üzerine atıyoruz. Tekrar 3 ilmek. Bu sıra sonuna kadar böyle gidecek. Bakın. Daha ayrıntılı göstermeye çalışıyorum. 2 ilmeği aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Ve bırakıyoruz. Tekrar gösteriyorum. 1, 2 ve 3 ilmek örüyoruz. Bu üzerine attığımız ilmeğin yanındaki ilmeği sol şişimize alıyoruz. Bu 2 ilmeği içinden geçiriyoruz. Ve bırakıyoruz. Tekrar üzerine atıyoruz. 1, 2 ve 3 ilmek ördük. Ama biz burada bir tane eksiltiyoruz tabii ki. Bakın, o attığımızın yanındakini alıyoruz ve bunu üstünden geçirerek eksiltmiş oluyoruz. Dolayısıyla 3 ilmekti. 1, 2, 3. Bununla birlikte 3 ilmeği tekrar yerine koymuş oluyoruz. Tekrar üzerine alıyoruz. 1, 2 ve 3. Tekrar bu üzerine attığımız ilmeğin yanındaki ilmeği alıyoruz. Sağ şişimizin üzerindeki 2 ilmeği içinden geçiriyoruz. Tekrar üzerine alıyoruz. 1, 2 ve 3. Tekrar ördük. Bu sonlar çok önemli. Düzgün çıkmasını ben çok önem veriyorum. Ve bunu üzerinden geçiriyoruz. Başlangıçta şişimizin üzerine ipimizi atarak başlamıştık. Burada atmadan örerek bitiriyoruz. Çünkü böyle modellerde, kaydırmalı modellerde, bu kaydırmalı model diye geçer her zaman. Böyle modellerde artmasını istemediğimiz için. Burada artırdıysak burada artırmayacağız. Şimdi arkasını çeviriyorum. Burada
Yapacağımız hiçbir şey yok. Ters örgü yapacağız. İlk kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bu aldığımız ilmekleri tekrar yavaş yavaş örüyoruz. Üzerine attığımız ilmeği de örüyoruz bu şekilde. Hiçbir sayı artışı olmayacak. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bir sonraki, şimdi ikinci modelimizde kaydırmalı model gibi gözüktüğü için artış olmasın diye dikkat ediyoruz. Biraz tabii model kurarken zor gibi gelir ama değil. Eliniz alıştıkça çok kolay ve çok zevkle örebileceğiniz bir model olacak. Bitirirken de örerek bitiriyorum. Şimdi çeviriyoruz yüzünü. Bakın, bu da haroşanın üzerine kurulan bir model. Aynı model. Şimdi bakın, burada iki tane kalmıştı. İlmeğimizin üzerine attığımız. Burada 3 tane ilmeğimiz var. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Kenar ilmeğimizi alıyoruz. Örmeden alıyoruz. İkinci ilmeğimizi örüyoruz. Üçüncü ilmeğimizi örüyoruz. Dördüncü ilmeği. Bu kenar ilmekti zaten. Burası modelimizin başlangıcı. Artış olmaması düşüncesiyle bakın, aldığımız 3 ilmekten sol şişimizle sağ şişimizin 3. ilmeğini aldık ve 2 tane ilmeğimizi içinden çıkardık. Bakın, gördüğünüz gibi şurada bir V şeklinde bir örgü oluştu. Ve altında da böyle kemer gibi bir ipimiz var. Burada hemen bir tane üstüne alıyoruz. Sağ şişimizin üzerine bir ilmek alıyoruz. 1, 2 ve 3. Ne yaptık? Burada bir boşluk oluştu. Daha doğrusu biraz önce ipimizi üzerine atmıştık. Gelirken de örmüştük. Tam ortaya denk geliyor burası. Burada şişimizin üzerine bir tane ilmek oluşturmuştuk. Burada 3 ilmek örmüştük ve sağ şişimizin üstündeki bu ilk ördüğümüz ilmeği sol şişimizle üstünden geçiriyoruz ve bakın, tekrar üzerine alıyoruz. Nerede üzerine alıyoruz ilmeği? Buradaki V gördüğümüz, şurada kemer gibi gördüğümüz yerin tam üstünde. Bakın, şöyle yapıyorum. Tekrar örüyoruz. 3 tane ilmeğimiz oldu. Düz ördük. Ve sol şişimizle sağ şişimizin üstünden ilk aldığımız ilmeği, ördüğümüz ilmeği üstünden attırarak böyle kutucuklar oluşturuyoruz. Çok düzenli, çok muntazam bir kutucuk oluyor bunlar. Çok şirin bir kutucuk. 1, 2 ve 3. Tekrar ördüm. Nereleri ördüm? Biraz önceki ilmek attığımız ilmeği tam ortaya getirerek sağdan ve soldan ilmekleri de üçleyerek tekrar bu ilk aldığımız ilmeği sol şişimle birlikte geçiriyoruz. Hepsi bu. Dikkat edeceğimiz nokta da bu. Zaten birkaç model koyduktan sonra hepsi ortaya çıkacak ve yani bunları gayet güzel bir şekilde, kolay bir şekilde öreceksiniz. Tekrar üzerine atıyorum. Bu 80'lerin modelidir. Çok revaçta olan bir modeldi. Çok tutulan bir modeldi. Tekrar üstünden atarak 2'ye düşürüyorum. Bununla birlikte 3 ilmeğimiz oluşuyor. Tekrar üzerine atıyorum. Bakın, burada 3 ilmeğimiz var.
Burada da bir ilmeğimiz var. Biz bunu 2'ye indireceğiz ve bununla birlikte 3 olacak. Örüyorum. 3 ilmek örüyorum. Ve ortayı oluşturmak için ayırıyorum. Bu tarafa katıyorum ve içinden geçiriyorum. Ne kadar kolay değil mi? Bakın. Ördükçe daha anlayacaksınız. Burada tekrar yapıyorum. Yani ilmekler kısa olduğu için ben devam ediyorum. Bakın 3 ilmek ördüm. Aynı olayı tekrar ediyorum. Sağda her zaman sağda bir ilmek alıyoruz. Soldakileri de örüyoruz 3 ilmeği. Bakın. Sanki bir petek gibi duruyor sanki ya da yuvarlak bir delik gibi duruyor. Tekrar ne yapıyoruz? Bunu 2 ilmeği içinden geçiriyoruz. Bir ilmek azaltıyoruz. Bir ilmek artırıyoruz. Toplam 3 ilmek oluyor. Tekrar üstüne alıyoruz. Ve burada biraz önce ne yapmıştık? İlk başlarken üstüne atarak başlamıştık. Burada artırmamıştık. İkinci modele gelince kaydırmalı model olduğu için burada ne yapıyoruz? Artırıyoruz. Hepsi bu. Sevgili örgü severler, ben ilerlettim ve geldim buraya kadar. Bakın kenarlarını çok muntazam bir şekilde, düzgün bir şekilde çıkardım. Bunun püf noktasını söyleyeyim size. Başlarda birinci modelde ilk önce üzerine atarak alıyoruz. İkinci modele gelince atmadan 3 ilmeği örüp içinden geçirip öyle gidiyoruz. Yani bu kaydırmalı model olduğu için gösteriyorum, bakın nasıl kaydırmalı böyle. Kenar ilmeklerinden fazla örülüp de taşmasın diye bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de bir şey hatırlatmak istiyorum. Bu örgülerimizde ola ki bir yanlışlık yapıldı. Yani tam üstüne atacağımız zaman atmadan unuttuk gittik. Burada dikkat edeceğimiz konu şu. Şimdi ördük, bitirdik. Diyelim ki yanlış oldu. Hemen bunu ne yapıyoruz? Bu son ilmeğimizdi. Bu son ilmeğimizi ördüğümüz yerden tekrar diğer şişimizle alıyoruz, çıkarıyoruz. Bu neydi? Ördük geldik, bunu da çıkartıyoruz. Neydi bu üstüne attığımız? Bunu da çıkartıyoruz. Böylece yanlış yaptığımız yere kadar bu şekilde sökerek geliyoruz. Ki modelimiz kaymasın veya paniklemeyelim. Çünkü eyvah yanlış yaptım diye panikleyebiliriz. Hiç paniklemeden sakin sakin sol şişimizden sağ şişimize aktararak nasıl ördük? Böyle ördük. Giderken ördük. Böyle de çıkartıyoruz. Bakın. Çıkartıyoruz. Sökmeyin. Şişten çıkarmayın. Şimdi ben bunu ne yapıyorum? Tekrar arkasını çeviriyorum. Bakın hiç bozulmadan, ama kaç sıraysa diyelim ki 3 sıra öncesinde bir yanlış yapıldı. Buraya kadar şişten çıkarıp da sökmeyin. Telaş etmeyin. Ben şimdi tekrar söktüğüm yere kadar geldim ve örüyorum ve bitiriyorum. Evet sevgili arkadaşlar, örgümüzün sonuna geldik. Umuyorum bu modelimizi beğenmişsinizdir. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Kolay gelsin.